Merhabalar. Bugünkü kelime öğrenme serüvenimize hoş geldiniz. İngilizce kelime dağarcığınızı birlikte zenginleştireceğiz yine. Evet, keyifli bir yolculuk olacak yine. Bugün odaklanacağımız 5 kelime şunlar: apologize, breathe, complain, design ve earn. Ve bu kelimeleri akılda kalıcı kılmak için yine o sevdiğimiz tekniği, yani zihin sarayı tekniğini kullanacağız. Her kelime için canlı bir sahne oluşturup kelimenin okunuşu ve anlamını bu sahneyle ilişkilendireceğiz. Kulağa harika geliyor. Hazırsanız bu keyifli keşfe başlayalım o zaman. Belki yeni bilgiler öğrenmek hoşunuza giderse bizi takip etmeyi düşünebilirsiniz. Tabii. İlk kelimemizle başlıyoruz. Apologize. Apologize yani özür dilemek demek. Okunuşu apologize. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama Türkçedeki bir soruya çok benziyor. Apologize mi? Evet, o ses benzerliği çok ilginç gerçekten. Değil mi? Buradan hemen bir sahne kuralım. Zihninizde şöyle tarihi bir medrese canlandırın. Tamam. Orada hevesli bir öğrenci var. Sanat sohbeti geçerken antik Yunan Apollo heykellerinden bahsediyor birden. Ama bilgi hocası onu durduruyor hemen. Diyor ki, evlat, hassas bir konu bu. Şimdi Apollo caiz mi tartışması açmanın yeri değil. Anladım. Öğrenci tabii pot kırdığını anlıyor, biraz utanıyor ve hocasından hemen özür diliyor. Harika. İşte bağlantı. Öğrenci o yersiz apologize mi tartışmasını başlattığı için özür diledi, yani apologized. Aynen öyle. Apologize kelimesi buradan aklımızda kalabilir. Çok güzel. İkinci kelimemiz breathe, yani nefes almak. Evet, breathe. Okunuşu breathe. Bu da Türkçedeki breathe ifadesini andırıyor sanki. Kesinlikle çok benziyor. Şimdi atmosferi biraz değiştirelim. Gece vakti, karanlık ve belki biraz da ürkütücü bir kütüphanedesiniz. Oh, tamam. Yalnız olduğunuzu sanıyorsunuz ama rafların arkasından böyle bir soluk sesi duyuyorsunuz. Eyvah. Evet, biraz korkuyla fısıldıyorsunuz kendi kendinize. O nefes alan biriydi. Anladım. Bağlantımızda şu o zaman, karanlıkta nefes alan o şeyin aslında biriydi olduğunu fark ettiniz. Breathe biriydi. İşte bu kadar. Kelime ve anlamı yine birleşti. Süper. Sırada complain var, yani şikayet etmek. Complain, evet. Okunuşu complain. Bu da sanki iki Türkçe kelimeyi çağrıştırıyor. Kamp ve leğen. Aynen öyle. Kamp ve leğen. Buradan yola çıkalım. Ormanda bir kamp alanındasınız ama yanınızda biraz lükse alışkın bir arkadaşınız var. Elini yüzünü yıkamak için ona gösterdiğiniz o eski metal leğene bakıp şikayet etmeye başlıyor. Nasıl şikayet ediyor? Şöyle diyor. Of, kampta bu leğende mi yıkanacağım yani? Böyle bir memnuniyetsizlik ifadesi. Anladım. Bağlantıyı kuruyoruz hemen. Arkadaşınız kampta o leğeni kullanmak zorunda kaldığı için şikayet etti. Yani complained. Tam olarak bu. Complain kelimesini de böylece hatırlayabiliriz. Harika gidiyoruz. Dördüncü kelime, design. Design. Anlamı tasarım veya tasarlamak. Okunuşu zaten bildiğimiz bir kelime gibi. Design. Design, evet. Bu oldukça tanıdık. O yüzden bağlantısı da çok kolay olacak. Şöyle düşünün, görkemli bir moda defilesinin finalindeyiz. Tamam. Podyumda muhteşem bir tasarım var. İşte bu tasarımı yaratan efsanevi modacının adı da Design. Ne tesadüf. Evet, sunucu da anons ediyor. İşte bu eşsiz tasarımın yaratıcısı Design. Bağlantı çok net o zaman. O muhteşem tasarımı, yani design yapan kişi design'dı. Bu kelime zaten Türkçe'de de kullandığımız için kolay oldu sanırım. Kesinlikle, bu cepte sayılır. Güzel. Ve geldik son kelimemize, earn. Yani genelde para kazanmak anlamında kullanılıyor. Evet, earn, okunuşu earn. Bu da bana Türkçedeki örnek kelimesinin kökünü, hani earn diye kısaltırız ya, onu andırıyor. Çok güzel bir benzetme. Buradan ilerleyelim. Modern bir ofis düşünün. Genç bir girişimci, bilge, deneyimli bir iş insanına para kazanmanın sırrını soruyor. Merak ettim cevabı. Bilge adam gülümsüyor, bir peçete alıyor ve üzerine tek bir kelime yazıyor. Örnek. Örnek. Evet, diyor ki başarının sırrı iyi örnekleri takip etmektir. Ya iyi örnek olacaksın ya da iyi örnekleri takip edeceksin. Vay, derinmiş. İşte bağlantı.
Para kazanmak, earn için iyi bir örnek olmak veya iyi örnekleri takip etmek gerekiyor. Earn. Aynen öyle. Bu da earn kelimesini zihnimize kazımamıza yardımcı olabilir. Harika. Bugün apologize, breathe, complain, design ve earn kelimelerini zihin sarayı tekniğiyle birlikte canlandırdık. Umarım bu sahneler, bu görselleştirmeler kelimeleri daha kolay hatırlamanıza yardımcı olur. Evet, umarız işe yarar. Şimdi öğrenmeyi biraz daha pekiştirmek için sizden küçük bir şey rica edebilir miyiz acaba? Bugün ele aldığımız bu 5 kelimeden hangisi aklınızda kaldıysa birini seçip yorumlarda onunla ilgili kısa bir cümle kurabilir misiniz? Evet, harika fikir. Hem biz de merak ediyoruz hangi sahne sizin için daha akılda kalıcı oldu. Kesinlikle. Gelecek bölümlerde yeni kelimelerle ve belki kim bilir farklı tekniklerle yine birlikte olacağız. Bu öğrenme yolculuğunuzda size eşlik etmekten gerçekten mutluluk duyarız. Bizim için de öyle. Şimdilik hoşça kalın diyelim o zaman. Harika, keyifli bir gün geçirmenizi dileriz. Görüşmek üzere.